Evet, Hijack dizisinin ikinci sezonu için bize gönderdiğin kaynak yığınına, yani eleştiri yazılarına, oyuncu röportajlarına ve tabii o meşhur Reddit tartışmalarına daldık. O Reddit başlığı başlı başına bir olay zaten. Kesinlikle. Şimdi ilk sezonu bir hatırlayalım mı? 2023'te Apple TV Plus'ın en sürpriz işlerindendi Dubai'den Londra'ya giden bir uçak kaçırılıyor. ve İdris Elba'nın oynadığı kurumsal müzakereci Sam Nelson 7 saat boyunca durumu idare etmeye çalışıyordu. Aynen 24 dizisi gibi gerçek zamanlı formatıyla hepimizi ekrana kilitlemişti. Şimdi ise 14 Ocak 2026'da başlayacak ikinci sezonla dizi en büyük riskini alıyor. Gökyüzünü bırakıp yerin altına iniyorlar. Tam olarak bu. Bu yüzden de bu incelemedeki amacımız çok net. Hijack, ilk sezonu bu kadar başarılı yapan o klastrofobik formülü terk ederek kendini yenileyebilecek mi? Yoksa bilirsin o ana cazibesini kaybedip sıradanlaşan devam filmlerinin kaderini mi paylaşacak? İşte bütün mesele bu. Bence asıl soru daha da temel. Bir dizinin kimliği, yani onu o yapan şey, geçtiği mekan mıdır yoksa yarattığı karakter mi? Güzel soru. Hijack bu sezon tam olarak bu soru üzerine bir kumar oynuyor. Çünkü ilk sezonun başarısı o kadar çok uçağın o kapalı, izole ortamına bağlıydı ki, Evet, o çaresizlik hissi. şimdi o ortamı alıp Berlin'de bir metro trenine taşıdıklarında geriye ne kalacak hep beraber göreceğiz. Bu her şeyi tek bir kartı oynamak gibi bir şey. O zaman hadi bu kumara daha yakından bakalım. En büyük değişimle, yani mekanla başlayalım. Uçaktan trene. Aynen. Gökyüzündeki bir uçaktan Berlin'deki bir U-Bahn'a, yani metroya iniyoruz. Kaynaklara göre bu sefer olay sadece bir kaçırma da değil. Bir de bomba var değil mi? Evet, trene yerleştirilmiş bir bomba da var. Yani kağıt üzerinde gerilim artırılmış görünüyor. Ama bir eleştiri yazısında dikkatimi çeken çok keskin bir benzetme var. Hangisi o? Diyor ki, Under Siege'in devam filminde savaş gemisinden trene geçmesi sanki Hijack'in ikinci sezonunun tamamen görmezden geldiği çok özel bir uyarı gibi duruyor. Müthiş bir nokta. Neden bu kadar önemli bir uyarı olduğunu da açalım istersen. Lütfen. Under Siege'in ilk filmi, o kendine özgü kuralları olan, tamamen izole edilmiş savaş gemisi sayesinde efsaneleşmişti. Doğru. O klostrofobik ve benzersiz ortamı alıp herkesin bildiği, yani sıradan bir trene taşıdığınızda filmin büyüsünün yarısı kaybolmuştu. Eleştirmen de tam olarak bu tehlikeye işaret ediyor. Hijack'ın büyüsü uçaktaydı. Evet. Metroda da aynı büyü işleyecek mi? Asıl soru bu. İşte ben de tam bundan emin değilim. Mesela The TV Cave'deki bir inceleme bu yeni ortamın düşük tavanları, dar koridorları ve sürekli hareketiyle boğucu bir gerçekçilik hissi yarattığını söylüyor. Evet. Tamam, bunu anlıyorum ama bir uçak gibi tamamen kapana kısıldığın bir yer değil ki metro. Yani her durakta bir umut, bir kaçış ihtimali var. Tabii. Bu durum ilk sezondaki o mutlak çaresizlik hissini ve dolayısıyla gerilimi biraz azaltmaz mı sence? İlk bakışta öyle görünebilir ama aslında tam tersi bir etki yaratma potansiyeli taşıyor. Nasıl yani? O kaçış ihtimali dediğin şey, karakterler için sürekli sahte bir umut yaratarak daha acımasız bir psikolojik oyun alanı sunuyor. Acaba bu durakta mı, şimdi mi beklentisi? Anladım. Sürekli bir gel git. Aynen sürekli ve bitmeyen bir gerilim yaratır. Daha da önemlisi, uçakta düşmanlar belliydi. Kimin kim olduğu aşağı yukarı ortaya çıkmıştı. Metroda ise her durakta onlarca insan inip biniyor. Evet, kimin ne olduğu belli değil. Kim dost, kim düşman, kim sadece işine geç kalmış bir yolcu bunu asla bilemezsin. Bu belirsizlik, paranoyayı ve gerilimi o kapalı uçak ortamından çok daha farklı, belki de daha sinsi bir seviyeye taşıyabilir. Bu çok iyi bir bakış açısı. Belirsizliğin kendisi bir gerilim unsuruna dönüşüyor diyorsun. Tam olarak. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Comic Book Club sitesindeki bir eleştiri bu konuda daha karamsar. Onlar ne diyor? Yeni mekanın yaratıcılığı kısıtladığını, metro vagonlarının birbirine çok benzediğini ve ilk sezondaki o first class'la ekonomi sınıfı arasındaki sosyal katmanların burada olmadığını söylüyor. Evet, o hiyerarşiler. Aynen, o gerilim yaratan küçük hiyerarşiler yok. Bu da hikayenin derinliğini azaltabilecek bir faktör. Kesinlikle, bu da geçerli bir endişe.
o sosyal dinamikleri kaybetmek bir eksi olabilir ama dizi bu eksiği karakterin kendisini değiştirerek kapatmaya çalışıyor gibi duruyor. Nasıl yani? Mekanın belirsizliği, kahramanımız Sam Nelson'ı da bir belirsizliğe itiyor. Evet, bu da bizi ikinci büyük değişime getiriyor. Sam Nelson'ın kendisi. Karakterin evrimi. İlk sezonda Sam, durumu analiz eden, sakin, kontrollü, neredeyse hep bir adım önde olan o süper müzakereciydi. Ama İdris Elba'nın kendisi bize gönderdiğin röportajlardan birinde karakteri tekrar bir uçak kaçırma olayına sokmak istemediğini çok net belirtmiş. Ki bu çok mantıklı bir istek. Yeni sezonda Sam'in ne yaptığını tam olarak bilmediğini söylüyor. En büyük gücünün yine zihni ve insanları dinleme yeteneği olduğunu ama bu kez tamamen hazırsız yakalandığını ifade ediyor. Tabii ki hazırsız yakalanacak. Çünkü ilk sezonda onun en büyük gücü neydi? Sistemi anlamak. Kapalı bir sistemi, yani uçağı kurallarıyla birlikte anlamak ve o sistem içindeki insanları manipüle etmekti. Şimdi ise o kapalı sistem yok. Evet. Berlin sokaklarının altındaki kaotik, kuralsız ve sürekli değişen bir ortam var. Üstelik dilini bilmediği, kültürüne yabancı olduğu bir şehirde. Yani bütün avantajları gitmiş. Onun en büyük silahı, yani kontrol, elinden alınmış durumda. Artık satranç oynamıyor, doğaçlama yapmak zorunda kalıyor. Hatta durum daha da karmaşıklaşıyor. Bazı fragmanlar ve eleştiriler bu sezonda Sam'in bir kurtarıcıdan çok bir şüpheli konumuna düşebileceğine işaret ediyor. Bu ilginçmiş. Yetkililerin onun peşinde olduğu şeyin adalet mi yoksa intikam mı olduğunu sorguladığını görüyoruz. Yani kahramanımız bu kez hem içerideki teröristlerle hem de dışarıdaki yetkililerle uğraşmak zorunda kalabilir. İşte bu karakter için çok akıllıca bir evrim. İlk sezonda gücü durumu kontrol etmesinden geliyordu. Şimdi ise kontrolünü kaybetmiş. Tereddüt ediyor. Acaba yardım mı ediyorum yoksa işleri daha da mı berbat ediyorum diye tereddüt eden bir karakter görüyoruz. Bu onu bir süper kahraman olmaktan çıkarıp izleyicinin bağ kurabileceği, daha insani ve daha kusurlu bir hale getiriyor. Daha gerçekçi yani. Kesinlikle. Bir eleştirmenin dediği gibi dizi Sam'i bir aksiyon kahramanına dönüştürme tuzağına düşmüyor. Onun silahı hala beyni ama bu kez beynini çok daha kaotik bir ortamda, çok daha az bilgiyle kullanmak zorunda. Sam'in bu yeni, daha savunmasız hali aslında dizinin ilk sezondan beri taşıdığı o ilginç bir gerilimi daha da belirgin hale getiriyor. Nedir o? Eleştirmenlerin bayıldığı ama izleyicilerin bir kısmının bir türlü inandırıcı bulmadığı o yapı. Bize gönderdiğin kaynaklardaki Rotten Tomatoes puanları arasındaki uçurum inanılmaz. Evet, o fark çok çarpıcı. Eleştirmenlerden %90 gibi çok yüksek bir puan alırken izleyici puanı sadece %51'de kalmış. Bu aslında modern gerilim dizilerinin temel ikilemini gözler önüne seriyor. Burada iki farklı izleyici grubunun diziye iki farklı mercekten baktığını görüyoruz. Açalım biraz bunu. Eleştirmenler, 24 gibi türün öncülerine saygı duruşunda bulunan, teknik olarak ustaca çekilmiş, klostrofobik bir gerilim izledikleri için yüksek puan veriyor. Onlar için bu, türün kurallarının ne kadar iyi uygulandığıyla ilgili bir durum. Anladım. Peki ya izleyiciler? Ama senin de işaret ettiğin o Reddit başlığındaki izleyiciler bambaşka bir şey söylüyor. Yorumlar sürekli senaryodaki mantık hatalarına, yani nonsensical writing dedikleri şeye odaklanıyor. Evet, mantıksızlık eleştirisi çok fazla. Bir kullanıcı bu kadar çok mantık hatası olan inanılmaz derecede aptalca bir senaryo diye yazmış. Bir diğeri karakterlerin sürekli en kötü kararları vermesinden şikayetçi. İşte tam da bu. Reddit'teki o izleyici kitlesi artık bu türün klişelerine karşı daha duyarlı ve karakterlerin hayatta kalmak için bariz mantıksız kararlar almasını affetmiyor. Yani iki farklı beklenti var. Evet, eleştirmenler türün kurallarını ne kadar iyi uyguladığına bakarken, o izleyici kitlesi bu kuralların bugün ne kadar geçerli ve inandırıcı olduğunu sorguluyor. Hicak tam bu fay hattında duruyor. Eğlenceli ama mantık sınırlarını zorlayalım bir yapım. Aynen. O yüzden de insanları bu kadar ikiye bölüyor. Ve bu durum ticari başarıya engel olmamış, dizi Nielsen'ın streaming listelerine girmeyi başaran ikinci Apple TV Plus dizisi olmuştu. İlki de Ted Lasso'ydu. Demek ki izleyicinin bir kısmı mantık hatalarını pek de umursamıyor. İkinci sezon için gelen ilk yorumlarda bu bölünmenin devam edeceğini gösteriyor, değil mi?
Kesinlikle. Yine iki zıt kutup var. The TV Cave gibi bazı kaynaklar yeni sezonu daha akıllı, daha yalın ve daha sinir bozucu olarak tanımlayıp överken, Diğer yanda da Comic Book Club eleştirisi diziyi çok yavaş ve çok öfkeli bularak ilk sezonun o zeki ve temponu etkisini yakalayamadığını söylüyor. yani Hijack, ikinci sezonda da ya çok seveceğin ya da mantık hatalarına takılıp sinirleneceğin o keyifli ama mantıksız dizi olmaya devam edecek gibi. Çok büyük ihtimalle. Peki bu hikayeyi bize kimler anlatacak? Oyuncu kadrosuna bakalım biraz. Çünkü burada da ilginç detaylar var. Evet, yeni isimler dikkat çekicim. İdris Elba'ya ek olarak ilk sezondan tanıdığımız bazı yüzler geri dönüyor. Sam'in eşi Marsha rolünde Christine Adams Onun polis sevgilisi Daniel rolünde Max Beasley. ve terörle mücadele biriminden Zahra rolünde Archie Panjabi, bu Sam'in kişisel hayatındaki dramanın devam edeceğini gösteriyor. Evet, bu önemli çünkü Sam yerin altında tamamen izole bir kriz yaşarken, yerin üstündeki bu karakterler onun kişisel dünyasını ve krizin dışarıdaki yansımalarını bize göstermeye devam edecek. Farklı katmanlar ekliyor. Aynen. Ama asıl heyecan verici olan yeni isimler. Kesinlikle. Yeni katılanlar arasında çok dikkat çekici bir isim var. Harry Potter ve Marvel filmlerinden tanıdığımız Toby Jones. Harika bir oyuncu. Bir İngiliz istihbarat subayını canlandırıyor. Ayrıca Almanya yapımı Dark dizisinden Liza Vicari ve Claire Hope Ashitey gibi isimler de kadroda. Toby Jones'un kadroya katılması bence kilit bir hamle. Bu tür gerilimlerde olay yerindeki kahramanın dışarıda bir gözü, kulağı ya da akıl hocası olur. O sandalyedeki adam yani. Aynen. O man in the chair rolünü, yani yerin üstündeki beyni üstlenecek büyük ihtimalle. Sam yerin altında kaosu yaşarken Jones da yerin üstünde durumu anlamlandırmaya çalışan kişi olacak. Bu ikisinin dinamiği ilginç olabilir. Kesinlikle. Sezonun ana gerilim hatlarından birini oluşturabilir. Bu çok mantıklı. Bir yanda içgüdüleriyle hareket eden Sam, diğer yanda kurallarla hareket eden istihbarat. Liza Vicari'nin karakteri hakkında da bir not var. Evet. İzleyicinin empati kuracağı bir perspektif sunacağı belirtiliyor. Bu da çok önemli. Sam artık daha belirsiz ve potansiyel olarak şüpheli bir figür olduğuna göre, izleyicinin olayları anlamlandırabileceği, onunla birlikte korkup, onunla birlikte umutlanacağı yeni bir göze ihtiyaç var. Hikayedeki dayanağımız olacak yani. Vicari'nin karakteri muhtemelen o trendeki sıradan insanı temsil ederek bizim hikayeye tutunacağımız duygusal çapa olacak. Tüm bunları yaratmanın ne kadar zor olduğu da İdris Elba'nın bir röportajında ortaya çıkıyor. Çekimlerin zorluğundan bahsetmiş. Evet, 136 gün boyunca daracık metro vagonlarında çekim yapmanın ne kadar meşakkatli olduğunu anlatmış. Basit bir diyalog sahnesinin bile birden fazla kamera, onlarca figüran ve hassas bir koreografi gerektirdiğini söylüyor. İnanılmaz bir çaba. Bir de o klastrofobik ve kaotik hissi yaratmak için ne kadar büyük bir prodüksiyon çabası sarf edildiğini gösteriyor. O çaba ekrana yansırsa, metro ortamının o tek düze ve kısıtlayıcı olabileceği yönündeki eleştiriler de boşa çıkabilir. Doğru. Çünkü önemli olan vagonların birbirine benzemesi değil, o vagonların içinde yaratılan insan draması ve kaosun ne kadar gerçekçi hissettirdiği. Peki, tüm bunları toparlayalım. Hijack'ın ikinci sezonu, ilk sezonun başarısını borçlu olduğu o ikonik uçak konseptini Evet. cesurca terk ediyor. Evet, Berlin'de bir metro trenine geçerek çok büyük bir risk alıyor. Dizi aslında bir bahis oynuyor ve diyor ki, bizim asıl olayımız mekan değil, Sam Nelson'ın kendisi. Aynen öyle. Ve karşımızda artık daha savunmasız, daha tepkisel ve güvenilirliği sorgulanan bir Sam Nelson var. Ve yine gönderdiğin kaynakların da gösterdiği gibi izleyiciyi tam ortadan ikiye bölecek gibi görünen bir hikaye duruyor. Evet, bir yanda dizinin klostrofobik atmosferini ve gerilimini koruduğunu, hatta artırdığını söyleyenler var. Diğer yanda ise Hikayenin yavaşladığından ve ilk sezonun o keskin zekasını kaybettiğinden şikayet edenler, yani ya çok başarılı bir yenilenme ya da büyük bir hayal kırıklığı olacak. yani ya Hijack kendini çok zekice yeniden icat etmiş olacak ya da en büyük gücünü terk ederek o unutulabilir devam filmleri mezarlığına katılma riskiyle karşı karşıya kalacak. Tam da bu noktada tüm bu kaynakları inceledikten sonra aklınızda şu soruyu bırakmak istiyoruz. Bir dizi çok belirli ve güçlü bir konsepte dayandığında o konseptten uzaklaşarak ne kadar hayatta kalabilir?
Bunu yaptığında ya kendini tekrar etme sıkıcılığından kurtulur ya da DNA'sını tamamen kaybederek bambaşka bir şeye dönüşme riskini alır. Hijack'in bu sınavdan nasıl çıktığını görmek, bize sadece bu dizinin geleceği hakkında değil, Aynı zamanda bizim hakkımızda da bir şeyler söyleyecek. evet, biz izleyiciler olarak bir hikayede neye daha çok değer veriyoruz? Orijinal ve zeki bir konsepte mi, yoksa o konsept ortadan kalktığında bile ayakta kalabilen güçlü bir karaktere mi?